Merhaba, hoş geldiniz. Bu videonun konusu sözlü dövüş ve savunma sanatı. Yani ilk önce savunmayı, sonra saldırmayı öğreneceksiniz. Aslında bunu ben uydurmadım tabii ki. Sam Horn isimli bir yazara ait Tong Fu isimli kitaptan çıktı. Tong Fu, üniversitede verdiğim derslerde de önerdiğim bir nolu kitaptır. İki kitabı başlangıçta öneririm. Beni tanıyanlar bilir. Birincisi Tong Fu, ikincisi İkna'nın Psikolojisi. Bu iki kitap kesinlikle okumanız gereken konuşmaya başlangıç setidir. Bunlarla konuşmayı öğrenirsiniz. İlk önce Tong Fu ile savunmayı öğreniriz. İkna'nın Psikolojisi Robert Cialdini ile saldırmayı öğreniriz. Çünkü ikna edebildiğiniz her insan sizinle güzel iletişim kurar. Tong Fu neden bu kadar önemli? Ben niye üniversitedeki derslerimde okutuyorum? Hatta bu sene Eylül 15'ten itibaren 5 harfli özel bir üniversitede derse başlıyorum. Reklam yapmayacağım. O dersten zaten görüntüler çekeceğim size. Çünkü bir günümü merak ediyorsunuz. Neden bu kadar Tong Fu önemli? Görelim. Şimdi baştan söyleyeyim, kitabın içeriğinden hiçbir şey okumayacağım. Yani genelde çünkü böyle filmlerden falan küçük bilgiler veriyorum ve sonra tadı kaçıyor. Kitabı size hiç anlatmayacağım içeriğinden çünkü kitabı gidip alabilirsiniz. İnternetten alınca 20 liraya falan alıyorsunuz, kitapçıdan 30 liraya. Bu kitabı bu kadar sevmemin sebebi size birkaç şey öğretiyor. Bir, susmayı. Sözlü dövüş, yani aslında sözlü savunma diyelim ilk önce. Sözlü savunma sanatında ilk önce susmayı bilmelisiniz. Çünkü bir insan size bir şey söyledi, tepki göstereceksiniz. Lak diye tepki gösterirseniz, yani ön bellekten tepki gösterirseniz boşa gider. Sizi zaten savunma sanatından saldırıya geçtiğimizde şöyle eğiteceğiz. İnsanlara saldırın ama hakaret etmeden, tansiyonlarını yükseltin, adrenalin salgılasınlar ve ağızlarından geri alamayacağı sözler çıksın. Savunma sanatında şunu bileceğiz. Bu size yapılıyor. Size birisi bir söz söylüyor, hakaret ediyor, laf koyuyor, aptal yerine koyuyor ve siz boşluğa düşüp saldırıyorsunuz. Çünkü beyniniz ilk önce gelen bilgiyi bir düşünüyor, değerlendirmesine izin verirsiniz, değerlendiriyor, arşivle kıyaslıyor ve cevap veriyor. Ama siz ön bellekten, dilinizin ucundan cevap verirseniz verebileceğiniz en kötü cevabı verirsiniz. Saldırıda, sözlü saldırı sanatında, ileride size öğreteceğim, İkna'nın Psikolojisi'nde başlıyorsunuz öğrenmeye. Bir insana bir şey söylediğiniz zaman düşünmesine fırsat vermeden ikinciyi söylemeniz gerekiyor. Ki özellikle erkeklerde çok işe yarar. Adrenalini yükseltin, sinirlensin ve ağzından çıkacak şeyi geri alamasın. Ağır bir şey söylesin. Bu tahriktir. Size yapıldığı zaman ilk yapmanız gereken şey, birisi hakaret etti ya da bir iddiada bulundu, yalan söyledi, iftira attı. Susun. Çünkü eğer ağzınızdan hayır ne alakası var ya çıkarsa bu onun söylediği şeyi savunmaya değer bir şey olarak gösterir. Susacaksınız. Bütün kaliteli insanlar kendisine bir toplantıda ahmakça bir şey söylendiği zaman ilk önce susar. Susmanızın birkaç sebebi var. Bir, bakacaksınız devamında bir şey var mı? Çünkü kıvırabilir. Ben onu dememiştim ki diyebilir. Veya ama beni dinlemedin ki daha. Ya da ben bunu söylemedim. Susun, dinlemeye devam edin. Özellikle ortamda birileri varsa bu çok işe yarar savunma sanatında. Yani söyledi, bakın şahitsiniz, ağzından çıkanı duydunuz mu gibi. Sonrasında söylediği bitti mi onu kontrol etmeniz lazım. Bu kadar mı? Bak bu söyleyeceğiniz tek şey bu. 2 kelime. Hatta mı'yı da eklersek 3. Bu kadar mı? Bitti. Evet dedi. Söylediği şeyi tekrar edeceksiniz. Yani sen benim bunu yaptığımı mı ima ediyorsun herkese? Ya da baş başaysanız ona. Evet dedi. Şimdi bir adım öteye götürüp mercekle büyütme +1 zamanı. O zaman sen böyle düşünüyorsan benim bunu düşünecek kadar da yapacak kadar da aptal olduğumu düşünüyorsun. Abartacaksın. İlla aptal salak koymana gerek yok. Olayı büyüt. Ağzından çıkan şeyi al, hamuru aç, koy ortaya. Ya başkaları tepki gösterir ya da ilk önce o bir geri adım atar. Ya ben öyle demek istemedim ki. Kaçmasına izin verme, yakala. Savunma sanatında bunu çok iyi bilmen lazım. Kaçmasına izin verme. Deliğine kaçarsa yakalayamazsın. Sana saldırdı, işe yaramadı, geri kaçmaya çalışıyor. Bunu hemen örnekle göstereyim. Çünkü diyeceklerdir, ben babama anama karşı bunu nasıl uygulayacağım? Bizim amacımız genç arkadaşlarımıza anne babalarına isyan etsinler diye abartmak değil. Ama şunu unutmayın, bazen hakkınız yenir. Dolayısıyla birisi size bir şey söylediği zaman, yaşı da farklı olabilir. Empati yaptıracaksınız. Peki benim bunu böyle yapmamda sen bir fayda görüyor musun? Emin misin? Tabii yani gerekli. Ne fayda görüyorsun? Rica etsem anlatır mısın? Yani işte yapmalısın. Ama ne yapmalıyım?
Unutmayın. Bu örneklerle pekiştireceğiz. Bu birinci ders zaten. Tong Fu'nun birinci dersi çok fazla. Seri halinde devam edeceğim. 4 video falan olacak. Gelelim şuraya. Biri size bir şey söyledi ve söyleyecek hiçbir şeyiniz yok. Yine susun. Boş konuşmayın. Boş konuştuğunuz sürece batırırsınız. Ben sana döneceğim deyin. En fazla bu konuyu daha sonra konuşalım deyin. Ve bir diğeri. Yanlış bir şey söylediğinizi fark ettiğiniz an. Biri size bir şey söyledi. Siz gaza geldiniz, cevap verdiniz. İşte onun istediği an o tuzak geldi. Sana bir şey daha sordu. Seni açması lazım. Bir pas attı ki sen kendi kalene gol atasın. Şimdi konuşmasak olur mu? Bak, el freni budur. Paraşüt budur. Şimdi konuşmasak olur mu? Ama yüzünde bir aptal tebessüm olması lazım. Ben kaybetmedim, kontroldeyim ve daha sonra konuşmak istiyorum. Hayır hayır, şimdi konuşalım. Rica ediyorum, daha sonra konuşalım. Gittikçe kibarlaş. O zorladıkça sen kibarlaş. Bir başka şey, savunma sanatının bir başka ilkesi. Size bir şey söylendiği zaman cevabınız şu olsun. Hayır, istemiyorum. Hayır, istemiyorum. Yok gerek yok, istemiyorum. Bu kadar basit. Çünkü bazen sizi boşa düşürmeye çalışırlar. İşte bilmem ne yapalım mı, şuraya gidelim mi, şu filmi izleyelim mi, şu işi yapalım mı beraber? Çünkü orada sana beraber yapalım deyip belki sana yıkacak, belki senin cahil olduğun bir şeyi ortaya çıkarmaya çalışıyor. Öyle ya da böyle. Cevabınız yeterli olmalı. İstemiyorum muhteşem bir cevaptır. Hayır, istemiyorum. Mesela baban sordu, bu bölümde yazsana. Bir düşünelim, bak yazsak mı? Hayır, istemiyorum. Sevgilin dedi ki ya şuraya tatile gidelim mi? Hayır, istemiyorum. Neden dedi? Çünkü istemiyorum. Bunu tatlı bir tonda söylersen sebep olduğu anlaşılır. İstemiyorum bir sebeptir. Anlatabiliyor muyum? İstemiyorum Türkçe bir sebeptir. Senin bir şey istememen bir sebeptir. Bunu açıklamaya çalışırsan kaybedersin. Kesin çizgilerin olacak. O çizgilerden dışarı adım atarsan deplasmanda maça çıkarsın. Niye kendi sahandaki maçı kaybedesin ki? Çünkü biz bunda 1-2-2-1 tekniği diye uyguluyoruz. Mesela birisi diyor ki bunu almama gerek yok. Senin bir şey söylemen lazım değil mi? Bekliyorsun. Neden sence diyorsun. Topu yine ona attın. O içeride çözmeye başlıyor. Şu sebepler. Şimdi itiraz etme hakkı bitti. Ama eğer tek tek konuşursak, tek tek itiraz ederse tek tek çözmeye çalışırsın. Kavga çıkar, bilmem ne olur. Bırak bütün sebepleri saysın. Bütün mazeret bitsin. Ve savunma sanatındaki sondan ikinci ilke. Doğru zamanda, doğru vakitte cephaneni harca. Yani düşmanın tamam gözükmeden, bahanelerin hepsini görmeden, hakaretin hepsini duymadan saldırıya geçme. Ya da bir insan sana söyleyeceği her şeyi bitirmeden saldırıya geçme. Bazen bunu şöyle yapmak istersiniz, tek tek çözmek istersiniz. Tamam sen söyle, bir de sen söyle ya da bir tek kişiyle konuşuyorsanız tamam söyle, not alıyorum. Peki bitsin, hepsine cevap vereceğim. Bak bu şekilde not alarak değil, bittiğinde emin olarak hepsini kucaklayıp hepsine cevap ver. Çünkü arada istemediklerini atlayabilirsin. Her şeyi cevaplıyormuş gibi gösterip aradan çıkartabilirsin. Ve geldik son ilkeye. Merak etmeyin dedim ya, bu bir serinin başlangıcı. Daha savunmayı öğreniyoruz. Saldırıya geçeceğiz. Saldırısı çok keyifli. Savunmada bir başka konu mağdur durumuna düşmek. Çok zekice bir taktiktir bu. Birilerin yanındaysa çok işe yarar. Birisi sana bir şey söylüyor. Bunu aslında şimdi feminist bir kitleden tepki gelecek ama kadınlar şöyle yapabiliyor. Yapabiliyor diyorum. Yapıyor demiyorum. Alınmasın kimse. Bir şey söylendiği zaman ve suçluysa ağlayabilir. Bazı kadınlar. Ağladığı anda herkes kadını savunmasız halde görüyor, ona acıyor ve diğer kişi kimse haklıysa da haksız duruma düşüyor. Erkek tartışmaya giriyor haklıyken haksız çıkıyor. Niye? Bu yüzden. Sen de bunu erkek erkeğe ya da kalabalık bir ortamda uygulayabilirsin. Taktik şu. Birisi sana bir şey söylediği zaman boşluğa bakıp kilitleneceksin. Orada değilmişsin gibi davranacaksın. Yani ama böyle yani salak bir şekilde değil, anlatabiliyor muyum? Saçmalayarak değil. Boşluğa bakıp kilitleneceksin, biraz üzüleceksin, tadın kaçacak. Şunu demesi lazım karşı tarafın. Ya istersen konuşmayalım. Hayır konuşalım, benim için sorun yok. Bu birinci türü. İkinci türü şu. Birisi sana bir şey söyledi, bir soru sordu ve senin için cevabı tehlikeli. Aslında bu burada konuşmak istemediğim bir konu ve benim için hoş değil. Çeşitli ailevi sebeplere dayanıyor. Görüyor musun? İyice cevap yerine sürekli daha ajitasyon demeyeceğim ama sonucu tatsıza götürüyorsun. Beni üzer, beni yaralar. Bunları yapabilirsen ya o konuyu kapatır ya birileri konuyu kapatır. Ertelemek asla işe yaramaz. Unutmayın. Erteleme
sizin hatanızı ispatlar. Yani şunu yapamazsın. Bir şey konuşalım fıt fıt fıt. Sen şunu ya sonra konuşalım, bunu daha sonra konuşalım. Demek ki bir hatası var, ertelemeye çalışıyor. Aksine yüzleşmeye çalışabiliyormuş gibi ama zorlanıyormuşsun gibi yapacaksın. Tamam konuşalım ama söyleyeyim benim için konuşması çok keyifli değil gibi. Anlatabiliyor muyum? Bu. Peki çok uzatmayacağım. Tong Fu yani sözlü savunma ve saldırı sanatı ki saldırısını biz Robert Cialdini'nin kitabıyla tamamlayacağız. Enfes bir bilimdir. Konuşmaya başlamanın kişisel gelişimin birinci basamağıdır. Tüm öğrencilerime ilk önce bu tekniği, bu kitabı öneririm. Sam Horn tanıdığım değil, Boyner Yayınları babamın kitap evi değil ama kitap gerçekten en iyisi. Her yaşa uygun, bu arada onu söyleyeyim. Hatta okul hayatında Tong Fu ayrıca yani okuldaki genç arkadaşlarımız için özellikle K12 denilen ilköğretim ve sonrası için çok daha faydalı bir kitaptır. Ben size bir şeyin hilesini, sahtekarlığını öğretmeye çalışmıyorum. Unutmayın, konuşurken kendinizi sadece savunmayı ve doğru zamanda masadan kalkmayı öğretmeye çalışıyorum. Umarım birçok ilişkiniz bozulmadan önce ilişkinizi böyle yönetebilecek, bu ince ayarları böyle DJ'ler gibi yapabileceğiniz, reji gibi yapabileceğiniz şekilde öğrenirsiniz. Keyifli olur. İlk videoyla başladık. Umarım bir seri olur. Aşağıya yazın. Neleri merak ediyorsunuz? Seve seve cevaplarım. Bir insan nasıl ikna edilir, neler yapabiliriz? Bunları bir sonraki videonun konusu yaparız. Ben Öktotar. Görüşmek üzere.